Birçoğu insan burayı anomaliler koleksiyonuyla tanıyor. Bakalım Cengiz Han'a dair bir şeyler görebilecek miyiz? Size bu şekilde numaralar veriyorlar. Bakın bu şekilde bilgilendiriyorlar. Bunu çok güzel yapmışlar. Tabii bu metni okuyabilmeniz için Rusçayı iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Bakın imparatorluğun çalışma odası diyelim. Bakınız. Yine bu şekilde çok güzel bilgilendirme yapmışlar. Bakın kubok, bu bir kupa. Ben böyle bir bilgilendirme ekranını Moskova'daki bazı müzelerde gördüm. Bakın burada da bir harita görüyoruz. Paris, Utrecht, Londra, Amsterdam, Petersburg gibi bir sürü şehri görüyorsunuz. Buralar Çar 1. Petro'nun ziyaret ettiği şehirler arkadaşlar. Bakın. Yani görüyorsunuz değil mi? Çar 1. Petro yani Rusya'yı geliştirebilmek için kaç tane şehri, kaç tane ülkeyi ziyaret etmiş. Çar 1. Petro'nun tabi Avrupa'yı ziyaret etmesinin en önemli nedeni şu. Çar 1. Petro imparator olduğu zaman Rusya'nın Avrupa'nın geri kaldığını görüyor arkadaşlar. Ve Rusya'yı en azından Avrupa seviyesine çıkarmayı çok çok istiyor. Daha sonra bu şehirleri ziyaret ediyor ve bu şehirleri ziyaret ettikten sonra da Petersburg şehrini kuruyor. Dolayısıyla Petersburg şehri aslında Rusya'nın Avrupa'ya açılan kapısıdır. Hala günümüzde bu şehir bu özelliğini koruyor. Bakın şimdi bahsettiğim anomaliler koleksiyonundan bir örnek görüyoruz. Bakınız. Birçoğu insan burayı anomaliler koleksiyonuyla tanıyor. Şimdi müzenin bir diğer odasındayız. Evet, bazı şeyleri size göstermeyeceğim. Çünkü YouTube'un politikalarına takılmak istemiyorum. Bakın burada da böyle materyaller var ama bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bakın bunlar dekor. Tabii ne dekoru diye soracaksınız. Eski insanların kullanmış olduğu dekorlar. Bakın bunlar da Afrika'da kullanılan seramikler. Bakın
Gerçekten hepsi çok çok ilginç. Bu arada hani müze kuralları gereği burada sesim az çıkıyor. Onu size belirteyim. Burada da şu an savaş aletlerini görüyoruz. Burada yine savaş aletleri var. Bakın bunların ne olduğunu gerçekten hiç bilmiyorum ama çok ilginç tasarımları var. Hemen yukarıya da göstereyim. Hani müzede gerçekten çok çok ilginç aletler var. Bakın Güney Sudan'dan burada malzemeleri görüyoruz. Bakın ne kadar ilginç değil mi? Evet, şimdi müzenin ikinci katına doğru çıkıyoruz. Burası Çin'i anlatıyor. Bakalım eski Çinliler nasılmış? Şimdi burada Çin'in mektup sistemini görüyoruz. Yani ne kadar ilginç. Böyle bir sistem görmeyi beklemiyordum. Evet, burada sanırım Çin takvimi var arkadaşlar. Bakın bunlar Çin kültürünü yansıtan seramikler. Oo, buradaki seramikleri çok beğendim yalnız. Bana yani o hani meşhur Ip Man filmlerinde kullanılan seramikleri hatırlattı. Baksanıza. Bu arada bu yukarıda görmüş olduğunuz bir bıçak. Bakın az önce küçük kızların bakmış olduğu şey de tam olarak bu işte. Çok ilginçmiş gerçekten ama. Ha. Yani ilgi çekiyor.
Yani bunların ne olduğu hakkında hiçbir bilgim yok. Sanırım bu köy geleneğini yansıtıyor. Bu arada şimdi de ilk defa köy geleneğini görmüş olduk. Çok merak ettiğim bir şey var. Acaba burada hani Bruce Lee'yi ya da Ip Man'i falan görebilecek miyiz? Çok merak ediyorum şu an bunu. Oo, mobilyalar tam o dönemi gerçekten yansıtıyor. Bakın bu arada tablolar çok da ilginç bir şey yani. Bakın. Evet şu sağ üstte görmüş olduğunuz tablo Leskaya Odejda diye yazmışlar tabloda. Yani çocuk kıyafeti ve altta da o kıyafetleri görüyoruz. Bunlar da oyuncaklar. Sanırım bunlar da tarım işçileri. Burada da bir evin maketini görüyoruz bakın. Burada da bayan kıyafetleri var. Bakın. Burada acaba şunu da merak ediyorum. Hani Çin Seddi'ne dair bir şey görebilecek miyiz acaba? Bakın gerçekten çok ilgimi çekti yani. Evet. Evet şimdi burada 17. yüzyılda Çinli bir generalin askeri geçit törenindeki kıyafetini görüyoruz. Bu ne anlatıyor acaba çok merak ettim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bayağı da korkunç görünüyor ha. Ve burada da sanırım bir tapınak var. Bakın. Evet hemen burada da bakınız mimariyi görüyoruz. Çin mimarisini görüyoruz.
Ve burada da tabii ki de mutfaklar. Evet, bu bir pirinç çaydanlığı. Sanırım onda pirinç yiyorlardı yani. Bakın devam ediyoruz hemen sol tarafa. Burada budayı görüyoruz. Bakın bu yani eski mezarlara çok benziyor. Ne olduğu hakkında bir fikrim yok ama evet, şimdi sırada Moğolistan kültürü var. Bakalım Cengiz Han'a dair bir şeyler görebilecek miyiz? Yani ben şöyle söyleyeyim, şu an Çin kültüründe en azından Kung Fu'ya dair bir şey görmeyi beklerdim. Ama henüz daha göremedim. Как был закрыт на реставрацию? Я не знаю. Читайте на официальном сайте. Все написано. Я заходил на сайт, там не было отзывов. Читайте, так все написано. Она может длиться 5 лет, а может и 10 лет. Bakın çok güzel bir kıyafetmiş. Ve ilginç bir kıyafet. Evet, burası Kore kültürünü yansıtıyor. Любой, если что, там есть музей оттуда. Что, у вас в Москве такого нет? Az önce şurada bir yer görmüştüm. Şimdi oraya da bir bakalım. Evet, bu günlük kültür. Evet, bu bir Arap erkek kıyafeti. Ama biz bunu daha çok şeyhlerde görüyoruz. Evet. Bunlar da erkek kıyafetleri.
Evet, burada da bir Buda heykelini görüyoruz. Evet, ikinci kattaki gezimize devam ediyoruz. Burası da tahmin edebileceğiniz üzere bu bayanlardan Hint kültürünü yansıtıyor. Bakın ne kadar ilginç bir kıyafet değil mi? Hani size şunu söyleyeyim. Şarbineci Petro'nun hani gerçekten ilginç bir zevki varmış. Мне кажется, туалет не фу. Evet, burası da sanırım Hindistan'da köy hayatını anlatıyor. Evet, bu görmüş olduğunuz antika koltuğa oturmanıza izin veriliyor arkadaşlar. Yalnız şimdi buradaki bazı müzelerin ilginç bir kuralı var. Size ondan da bahsetmek istiyorum. Eğer sizin mesela sırt çantanız varsa veyahut bir deri ceketiniz varsa onu gardıroba bırakmanız isteniyor. Gardıropta da merak etmeyin, görevliler var. Onlar sizden çantanızı veyahut işte deri ceketinizi teslim alıyorlar ve size bir numara veriyorlar. Müzedeki geziniz bittikten sonra tekrar o numaraları teslim edip çantanızı veyahut kıyafetinizi geri alabiliyorsunuz. Şimdi size o numarayı da göstereceğim. Ve sizin her bir eşyanız için farklı farklı numara veriliyor. Onu da belirteyim. Bakın, size bahsetmiş olduğum numaralardan bir tanesi bu işte. Size bu şekilde numaralar veriyorlar. Öbürkünü de size tekrar göstereyim. Moskova'da hiç böyle bir şeye denk gelmemiştim. Moskova'da en fazla çantamı bıraktırmışlardı bana, sırt çantamı. Daha sonra da devam etmiştim o müzedeki gezilerime. Yani o konuda bir problem olmamıştı ama burada sistem biraz daha farklı işliyor. Onu belirteyim. Yani dolayısıyla müzeye girdiğinizde birileri sizden ceketinizi veya çantanızı çıkarmanızı isterse Petersburg'da şaşırmayın.
Eğer hani Moskova'ya ya da Petersburg'a gelirseniz arkadaşlar buradaki müzeleri de mutlaka ziyaret edin. Yani buradaki müzeler şöyle söyleyeyim insanın ufkunu genişletiyor. Ben mesela Moskova'daki Devlet Tarihi Müzesi'ne gittiğimde orada Osmanlı-Rus Savaşı'nda kullanılan kılıçları da görmüştüm. Ve yalan yok. Hani öyle bir kılıcı görmeyi beklemiyorum. Bakın oradaki silaha bir bakın. Hem ne kadar büyük. Yani çok merak ettim. Acaba insanlar bundan nasıl nişan alıyordu yani? Bakınız burada da dinleri anlatan harita var. Sol üstte Hinduizm, ortada Budizm, en sağda hangi din var onu bilmiyorum. Alta geçtiğimizde de en solda Sikhizm, orada da İslam, yan tarafta da Hristiyanlık var en sağda. Hint kültürüne ait acaba şeyi bulabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Mahatma Gandhi. Yani Çin kültüründe Kung Fu'yu bulamadık. Ama bilmiyorum Mahatma Gandhi'yi bulabilir miyiz? Эй, а ты уже есть. Вы кого или? Привет. Ja, natürlich. Da habe ich Videos mal begleitet. Да. Или в этот Yani diyorum ya gerçekten hani müze birbirinden ilginç ve değerli şeylerle dolu. Şimdi ben de size hani Rusçamın yettiği kadarıyla bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın burada bir türe giriyoruz. Bu bayağı büyük bir kafatasıymış ya. Neyin kafatası hiç bilmiyorum ama. Herhangi bir hayvana da benzetemiyorum maalesef.